besmelesiz kesilen hayvanlar helal midir? Kur'an-ı Kerim'de haram kılınan gıdaları tespit etmek oldukça kolaydır. Bir mushaf elimize aldığımızda açıp 1. Bakara suresi 173. ayete, 2. Maide suresi 3. ayete, 3. En'am suresi 145. ayete ve 4. Nahl suresi 115. ayete bakmamız yeterlidir. Bu 4 ayetin 4'ünde Allah 4 tane haram kılmıştır. Bunlar kesilmeden ölmüş olan hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlardır. Bir 5. haram zikredilmemektedir. Eğer besmelesiz kesilen hayvanlar haramdır şeklinde bir 5. haram olsaydı bu 4 ayetin herhangi birinde olması, özellikle de son inen ayet Maide suresi 3. ayette yer alması gerekirdi. Peki besmelesiz kesimle ilgili mezheplerin ileri sürdüğü fikirlerin kaynağı nedir? Besmelesiz kesimle alakalı olarak Hanefi mezhebi başta olmak üzere Hanbeliler ve Malikiler besmeleyi şart koşarlar ve dayanakları da En'am suresinin 121. ayetidir. Cenab-ı Hak orada وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْكْ buyuruyor. Bu besmeleyi şart koşan mezheplerin tercümesine göre ayet Allah'ın adı anılmayan şeyleri yemeyin çünkü bu bir fısktır şeklindedir. Ayeti böyle anladığınızda evet besmelesiz kesilen hayvanları yemeniz helal olmayacak. Fakat besmeleyi şart koşmayan Şafii mezhebi başta olmak üzere birçok alim de, Şafii mezhebi mensupları başta olmak üzere birçok alim de bu ayetin Arap dili kuralları ve Kur'an bütünlüğü çerçevesinde Hanefilerce tercüme edildiği şekliyle asla tercüme edilmeyeceği kanaatindedirler. Onlara göre ayette yer alan ve innehu lefisk cümlesi ikinci bir cümle değil, cümle içinde hal konumundadır. Dolayısıyla ayetin doğru çevirisi fasıklık yapıldığı için Allah'ın adı anılmamış olanları yemeyin. Dolayısıyla eylem fasıklık yapılma eylemidir. Fasıklık da kişiyi dinden çıkarma eylemi. Kişi ne yaptığında dinden çıkmış oluyor diye baktığımız zaman diyor İmam-ı Şafii, aynı surenin 145. ayetine gidiyoruz ve 145. ayetinde fısk eylemi Allah'tan başkasının adına kurban kesmekle tefsir ediliyor. 145. ayetinde En'am suresinin Allah ev fiskan uhille li gayrillahi bih, fasıklık yapılarak Allah'tan başkasının adı anılan hayvan size haram kılınmıştır buyuruyor. Dolayısıyla hem Kur'an bütünlüğü hem Arap dili açısından En'am suresi 121. ayet besmelesiz kesimden değil, Allah'tan başkasının adının anılması eyleminden bahsedilmektedir. Yani birileri bir hayvan kesiyor, üzerine Allah'ın adını anmıyor çünkü Allah'tan başkasının adını anıyor. Bundan dolayı Allah'ın adını anmadığı için kendi yaptığı eylem fasıklık oluyor. Bu eylem dinden çıkma eylemi olarak tasvir ediliyor ve bu şekilde kesilen hayvanın eti de haram kabul ediliyor. Yoksa mutlak manada besmelesiz kesimden falan Allah bahsetmiyor.